Peki prefab nedir? Prefabrik kelimesinin kısaltmasıdır, prefabrikasyonun bir türevidir. Bu terimler inşaat ile ilgili olsa da tanım olarak bir yapının bileşenlerinin bir fabrikada birleştirilmesi uygulamasıdır. Prefab yeniden kullanılabilir bir varlık olarak tüm bileşenlerini yapılandırıp saklamamıza olanak tanır. Prefabrik varlık, yeni prefabrik örnekler oluşturabileceğiniz şablon görevi görür. Oyuna benzer halini görelim. Şimdi bu Viking'in oyununuzda bir düşman olduğunu düşünelim. Değişiklikler sonradan yapılabilir ve kaynaklara uygulanabilir. Prefab güncellemeleri iki yönde çalışır. Bir örnek ana yapıyı güncellemek için değiştirilebilir, daha sonra diğer örneklere dağıtılabilir. Ana yapıdan ve diğer örneklerden farklı niteliklere sahip örnekler de prefab sisteminin güçlü bir özelliğidir. Prefabları her yerde görebiliriz: düşmanlar, çevresel nesneler, arazi döşemeleri, arayüz bileşenleri gibi. Şimdi Unity üzerinde inceleyelim. Prefab kullanmadan oyundaki engeller olan küpleri yapmak isteseydik, böyle bir karmaşıklık ile karşılaşacaktık. Şimdi basit bir örnek ile mantığını anlamaya çalışalım. Create Empty kısmından küp ekleyelim. Örneğin küplerle bir havuz yapabiliriz. Küpün boyutlarını değiştirme işlemini Position kısmından da yapabilirsiniz. Küpümüze şekil verip havuzun kenarlarını oluşturmak istiyoruz. CTRL-D ile küplerimizi çoğaltabiliriz. Kopyala yapıştır işlemindense bu daha kullanışlı olacaktır. Çok güzel olmasa da bir çocuk havuzu yaptığımızı varsayalım. Sonrasında boş bir obje oluşturup ismine havuz dedik ve küp objelerini bunun içine taşıdık. Tek tek küplerimizi de prefab yapabilirdik, ancak bu şekilde daha düzenli olacaktır. Bu havuz objemizi prefab haline getirme sürecimiz için önce bir prefab klasörü oluşturuyoruz, sonrasında assets kısmına sürükleyip bırakmak kadar kolay aslında. Bu işlemin sonucunda havuz objemiz artık prefab objesidir. Yeni bir sahnede bunu test etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Assets klasörümün altındaki prefab klasörümde havuzum yer almakta. İstediğim gibi sahnemde kullanabilirim ve artık bu nesne küplerden bağımsız bir bütün şeklindedir. Peki diyelim ki biz bu havuzumuzun rengini veya şeklini değiştirmek istiyoruz, o zaman ne yaparız? Havuz objemize sağ tıklayıp bunu önce prefab'tan çıkaracağız, unpack edeceğiz ki değişiklik yapabilelim. Kenarlarımızın rengini kırmızı yapalım, siz dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Sonrasında değiştirdiğimiz objeyi öncesinde yaptığımız gibi prefab objesi yapalım. Havuz 1 olarak kaydedildi ve şimdi iki prefabımı da yer kaplamadan düzenli bir biçimde kullanabilirim. Şimdi ise farklı bir örnek ile prefab mantığını inceleyelim. Bu örneğimizde belirlediğimiz bir konumdan düşen objemizi prefab olarak yapmayı görelim. Plane objemizi koyalım, sphere objemizi koyalım ve bir de prefab yapacağımız sphere'ımızı PowerUp isminde ekleyelim. Konumlarıyla oynayalım ve PowerUp'ımızı daha küçük hale getirelim, farklı olması için, bir de renklendirelim. Şimdi de diğer örnekteki gibi prefab klasörümüzü oluşturalım ve PowerUp'ı içine taşıyalım. Artık bu bir prefab objesi oldu. Üstüne çift tıkladığımızda özelliklerini değiştirebilir, yeni özellikler ekleyebiliriz. Object kısmından silebilirim bunu artık, sonrasında kullanacağımız zaman prefab klasörümden erişebilirim. Kod kısmı da oldukça basit. Prefab'ı çağırmak için değişken olarak GameObject ile çağırıyoruz. Adına da PowerUp Prefab diyelim. Sonrasından nereden spawnlanacağını belirlemek için Transform Spawn Post diyebiliriz. Bunu çağırmak için ise kullandığımız yöntem Instantiate. Farklı overloadları olsa da bizim kullandığımızda, öncelikle hangi nesneyi oluşturmak istediğimiz, sonra istediğimiz pozisyon, sonra ise istediğimiz yönde, en sonunda da bağlı olduğumuz oyun nesnesini yazıyoruz.
Update'e yazdığımızda sonsuz tane oluşturacağı için biz bunu if'in içine alabiliriz ve boşluk tuşuna her bastığımda bu nesneyi oluşturmasını sağlıyorum. Oluşturduğumuz script'i ekledikten sonra kod içerisine de yazdığımız gibi spawn pozisyonunu belirlediğimiz boş bir obje oluşturuyoruz. Sonra hem bu spawn pos'u hem de prefab'ı script'e sürükle bırak ile tanımlıyoruz. Oyunu başlattığımızda bu nesneden istediğimiz kadar oluşturabiliyoruz. Siz daha farklı özellikler de tanımlayarak oyununuzu zenginleştirebilirsiniz.